Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. STM32 uygulama serimize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda STM32'nin pin bacaklarını çıkış pini olarak ayarlayıp LED'i yakıp söndürmüştük. Bu uygulamamızda STM32'nin pin bacaklarını hem giriş hem çıkış pini olarak ayarlayacağız. Ardından buton kullanarak LED'i yakıp söndüreceğiz. Uygulamaya malzemelerimizi tanıyarak başlayalım. Bu uygulamamızda kullanacağımız malzemeler: bir adet STM32 F446, bunun USB kablosu, push butonu, bunun daha rahat basabilmek için şapkası, parazit önleyebilmek için 10K direnç, bir adet LED, 220 ohm direnç, bu da LED için, 5 adet jumper kablo, bir de breadboard. Devrede kullanacağımız malzemeler bu kadar. Devreye kurmaya LED'i kullanarak başlayalım. LED'in uzun bacağıyla 220 ohmluk direncin bacağı aynı hatta olacak. Bunları takıyorum. Direncin de bir bacağını LED'in uzun bacağıyla aynı hatta takıyorum. Direncin boştaki bacağından bir jumper kabloyla getirip A0 kart üzerinde sol tarafta A0 yazan pine takıyorum. LED'in diğer boşta kalan bacağını, EXO bacağını bir jumper kabloyla GND hattına bağlıyorum. Herhangi bir GND hattına bağlayabiliriz burada. Sonra push butonu takıyorum karta. Bu butonu rahat basabilmek için üzerine şapkasını takıyorum. Parazit önleyebilmek için herhangi bir köşesine 10K'lık direnç takıyorum. Herhangi bir köşedeki bir bacağına takabilirsiniz. Bu direnç taktığınız bacağın diğer çaprazındaki bacağı da bir tane jumper kabloyla 5 volt bağlıyorum. Kart üzerinde sol tarafta 5 volt yazan kısma takıyorum. Sonra direncin boşta kalan bacağına bir adet jumper kabloyla götürüp gene de hattına bağlıyorum. Şuraya taktım. Burada da arada kalmış. Bunu da takıyorum. Tamam. Direncin butonla aynı hatta olan kısmına bir tane jumper kabloyla götürüp kartın sağ taraftaki D12 yazan pin kısmına takıyorum. USB kablomu karta takıyorum ve devremiz tamamdır. Şimdi kablomuzu bilgisayara takarak yazılım kısmına geçebiliriz. USB kablomuzu bilgisayara takıyoruz. Kartımıza güç geldi. Şimdi kodlama kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, kartımızı bilgisayara bağladık. Hemen programımızı açalım. Bu uzantı kısmı ile ilgili geçtiğimiz uygulamada da bahsetmiştim. Burada İngilizce karakter dışında başka bir karakter olursa kodumuz çalışmayabiliyor. Buna dikkat edelim. New diyorum. STM32 Project diyorum. Yeni bir proje başlatıyorum. Hemen buradan kartımızı seçiyorum. Board kısmına gelip yıldıza tıkladım. Kartımızı seçtim. Şimdi projenin ismini soruyor. Buton diyorum. Diğerlerine ellemiyorum. Default olarak kalıyor. Finish dedim. Yes dedim. Başta bize pinout sayfası açılıyor. Buradan hangi pini ne olarak tanımlayacağımızın sayfası açılıyor. Burada tanımlamadan önce bir pinout sayfasını bir kontrol edelim. Burada biz hangi pinleri kullandık? Kart üzerinde A0 yazan ve D12 yazan pinleri kullandık. Bu pinleri nerede kullandık? A0'ı LED'i yakmak için LED'e bağladık. Yani dirence bağladık. Oradan dolaylı olarak LED'e. D12'yi de butona bağladık. Buradan A0'ı yani PA dolaylı olarak PA0'ı output olarak, burada da D12 yani PA6'yı input olarak kullanacağız. Bunları tanımlayarak başlayalım. PA0 geldim. GPIO output olarak tanımladım. PA6'yı da GPIO input olarak tanımladım. Kaydet dedim. Ve main.c dosyamız açıldı.
Buraya ilk başta tanımlamalarımızı yaparak başlayalım. Int main kısmına geliyorum. Burada ilk başta tanımlamaları yapıyorum. Define port A GPIO A diyerek GPIO A portlarını port A olarak tanımladım. Sonra define pin 6 diyorum. Burada da 6 numaralı pin 6 olarak tanımlamış oldum. Şöyle pin 6. Son olarak da define 0. Pini tanımlıyorum. Pin 0 GPIO pin 0. Burada tanımlamalarımızı yaptık. Şimdi while kısmına gelip kodumuzun devamını yazalım. Başta input alacağımız pinin bir değişken atayarak başlıyorum. Int değişkenimizin adı D12 olsun. D12 numaralı bacağı bağladığımız için eşittir diyorum. Burada hal kütüphanesinin bir okuma fonksiyonu olan hal GPIO read pin diyorum. Parantez açıyorum. Burada port A diye tanımlamıştık. Virgül 6 numaralı pin 6. Şimdi burada A portlarının 6. pinini D12 değişkenine atadık ve burada bunun işte okuma pini olarak atadık. Buradan veri geldiğinde D12 değişkenine atacak. Noktalı virgül diyorum. İndim. Şimdi burada biz butona bastığımızda ledimiz yanacak. Butonlara elimizi çektiğimizde ledimiz sönecek. Burada bir koşul söz konusu. Bu koşulu if diyerek başlıyorum. Parantez içerisine D12 değişkeni eğer eşitse neye setse eşitse değil de setse daha doğru oldu. Süslü parantez açıyorum. Alt satıra indim. Eğer D12 değişkeni setse ne yapmasını istiyoruz? A0 yani pin 0'ı set etmesini istiyoruz. Onu yazalım. Hal GPIO write pin parantez açtım. Port A virgül pin 0 virgül GPIO pin set diyorum. Noktalı virgül bir alt satıra indim. Şimdi süslü parantezi kapatıyorum. Else diyorum. Süslü parantezi açıyorum. Burada da eğer bu koşul sağlanmıyorsa bunun reset olmasını, kapanmasını istiyorum. LED'in sönmesini istiyorum. Üstteki kodu kopyaladım. Alt tarafa geldim. Bunu yapıştırdım. Set olan kısmı reset ediyorum. Ve böylece kodumuzu yazmış olduk. Kısaca bahsedelim. A portun 6. pinini D12 değişkenine atadık. Burada D12 değişkeni eğer setse diye bir koşul koyduk. 0. Pini set et. Değilse reset et şeklinde. Şimdi bunu debug edelim. Şimdi de run edelim. OK diyorum. Kodumuz başarılı bir şekilde yüklendi. Yazılım kısmı bu kadar. Evet, kodumuzu yükledik. Şimdi butona basıyorum. LED yanıyor. Elimi butondan çekiyorum. LED sönüyor. Gördüğünüz gibi kodumuz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Uygulama yaparken takıldığınız bir kısım olursa yorumlara mutlaka yazın. İyi çalışmalar dilerim.